Hegel ve Marx, düşünce tarihinin iki devi, değil mi? Bugün onların o müthiş zekalarının izinden gidip hepimizi harekete geçiren o en temel şeye, ihtiyaç kavramına dalıyoruz. Ama baştan söyleyeyim, bu yolculuk sandığımızdan çok daha derinlere inecek. Bu felsefi macerada yolumuzu aydınlatan bir rehberimiz var. Ian Fraser'ın Hegel ve Marx İhtiyaç Kavramı adlı harika eseri. Biz de bu derinlikli çalışmayı sizler için damıttık, iki devin düşünsel kapışmasının en can alıcı noktalarını bir araya getirdik. Her şey aslında şu basit ama bir o kadar da yakıcı soruyla başlıyor. Bizim gerçekten neye ihtiyacımız var? Bakın, bu markete gitmeden önce hazırladığınız bir liste değil. Hayır, bu çok daha derinde bir şey. Varoluşumuzun, arzularımızın, hatta özgürlüğümüzün şifrelerini taşıyan felsefi bir sorgulama. Diyalektik maceramızın ilk perdesini Hegel'le açalım bakalım. Şimdi Hegel'e göre ihtiyaç dediğimiz şey öyle basit bir eksiklik, bir yoksunluk hali falan değil. Tam tersine insanlığı aklıyla, ruhuyla daha yüksek bir yere taşıyan, ilerlemenin ta kendisi olan adeta tinsel bir motor. İşte Hegel'in kilit tezi tam olarak bu. İhtiyaçlar, diyor Hegel, bizi doğanın o kör zorunluluklarına bağlayan prangalar değil. Aksine o prangaları kırıp özgürlüğe, yani aklın egemenliğine yürümemizi sağlayan bir güç. Bizi hayvandan ayıran, sürekli ileriye iten o yaratıcı kuvvetin ta kendisi. Tabii Hegel'in dünyasına girmek için onun o meşhur anahtarını, diyalektiği anlamamız şart. Diyalektik bize en basit haliyle şunu söyler. Hiçbir şey durduğu yerde durmaz. Her fikir, yani tez, kendi zıttını, antitezini yaratır. Bu ikisi çarpışır ve bu çarpışmadan ikisini de aşan ama aynı zamanda içeren yepyeni bir gerçeklik, bir sentez doğar. Ve bu döngü durmaksızın devam eder. Sürekli bir gelişim, sürekli bir hareket. Hegel, aklın bu diyalektik dansını üç temel ana ayırıyor. Birincisi kavrayış. Burada dünyayı sabit, birbirinden ayrı nesneler olarak görürüz. Sonra diyalektik an gelir. Burada fark ederiz ki o sabit sandığımız şeyler aslında çelişkilerle dolu ve sürekli kendi karşıtlarına dönüşüyorlar. En son ve en üst aşamaysa spekülatif an. İşte burada o karşıtlıkların aslında daha büyük bir bütünün parçaları olduğunu kavrarız. Gerçek bilgelik işte bu son aşamada yatıyor. Hegel'in bu mantığı ihtiyaçların tarihsel gelişiminde de cuk oturuyor. Bakın nasıl? Her şey en basit, en ilkel ihtiyaçla başlıyor. Anlık ihtiyaç ve hemen tatmin. Sonra insan bu ihtiyacı karşılamak için çalışmayı öğreniyor. Çalışmayı daha verimli hale getirmek için aleti icat ediyor. Ve nihayetinde işler büyüyünce para, artık değer, ekonomi gibi soyut ama çok güçlü sistemler ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi her aşama bir öncekinin sorununu çözerek daha karmaşık, daha üst bir yapıya evriliyor. Ve geldik Hegel felsefesinin zirve noktasına. İşte burası çok önemli. Diyor ki Hegel, ne zamanki o doğal zorunluluk alanını, yani sırf hayatta kalma mücadelesini aştık, işte o an insan olmanın asıl anlamına ulaşıyoruz. Sanat, din, felsefe, bütün bu tinsel ihtiyaçlar bu özgürleşme anında filizleniyor. Sadece karnımızı doyurmanın ötesinde daha yüce amaçlarımız olabileceği bir dünya. Ve şimdi sahneye Karl Marx çıkıyor. Marx, Hegel'in o devasa felsefi yapısını alıyor, ona hayran kalıyor ama bir şeyi temelden değiştiriyor. Onu gökyüzündeki tin aleminden alıp yeryüzünün çamurlu maddi koşullarına indiriyor. Yani Hegel'in idealist merdivenine alıp resmen baş aşağı çeviriyor ve bambaşka çok daha rahatsız edici bir soru soruyor. İşte iki düşünür arasındaki o büyük kopuş tam da burada. Hegel için ihtiyaç bizi daha yükseğe, özgürlüğe taşıyan bir motor. Marx ise diyor ki, durun bir dakika, kapitalizm o motoru ele geçirdi ve onu bizi köleleştiren, sürekli daha fazla tüketmeye zorlayan bir makineye dönüştürdü. Yani Marx'a göre ihtiyaçlarımız artık bizim değil, sistem tarafından üretiliyor, şekillendiriliyor ve en acısı da bize karşı bir silah olarak kullanılıyor. Marx'ın felsefi dehası sorduğu sorunun kendisinde yatıyor aslında. O, neye ihtiyacımız var diye sormuyor. Bunun yerine çok daha keskin bir soru soruyor. Peki bizim bu ihtiyaçlarımız neden illa şu marka araba, şu model telefon, şu bitmek bilmeyen tüketim çılgınlığı biçimini alıyor? Anlıyor musunuz? Sorun ihtiyacın kendisinde değil, kapitalizmin o ihtiyaca giydirdiği bu özel biçimde. Bu yüzden Marx ihtiyaçları yeniden sınıflandırıyor. En temelde hepimizin sahip olduğu doğal ihtiyaçlar var.
yemek, su, barınak. Ama sistemin çarkları dönsün diye yaratılan zorunlu ihtiyaçlar var. Mesela işe gitmek için ulaşım gibi. Bir de tabii egemen sınıfın kendini tatmin ettiği lüks ihtiyaçlar var. Ama en önemlisi radikal ihtiyaçlar. Bunlar mesela özgürce, yaratıcı bir şekilde çalışma isteği gibi kapitalizmin doğası gereği asla tam olarak karşılayamayacağı, bu yüzden de sistemi içten içe kemiren, onu değişime zorlayan insani arzular. İşte bu çarpık ihtiyaçlar sisteminin vardığı yer, Marx'ın o ünlü yabancılaşma kavramı oluyor. Bu bir trajedi aslında. Kendi ellerimizle yarattığımız dünya, kendi emeğimizin ürünleri dönüp bize yabancı, bizi ezen, kontrol eden bir güce dönüşüyor. İhtiyaçlarımızı karşılamak için bir ömür çalışıyoruz ama bu sürecin sonunda kendimize, yaptığımız işe, doğaya ve diğer insanlara tamamen yabancılaşıyoruz. Peki Hegel'in o idealist dünyasıyla Marx'ın bu sert materyalist eleştirisi, bu devasa felsefi çarpışmanın bize bıraktığı miras ne? Yani bu iki devin diyaloğu bugünün o karmaşık dünyasını anlamak için bize nasıl bir pusula sunuyor? Çünkü sakın yanlış anlaşılmasın, bunlar 19. yüzyılda kalmış tozlu raflardaki felsefi tartışmalar değil. Hayır, tam aksine. Bugün bizim kurduğumuz hayalleri, peşinden koştuğumuz kariyerleri, o bitmek bilmeyen tüketim alışkanlıklarımızı sorgulamak için elimizdeki en keskin aletler belki de. İşin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Tüm bu zıtlıklara rağmen Hegel ve Marx şaşırtıcı bir şekilde ortak bir hayalde birleşiyorlar. Gerçek özgürlüğün yolu zorunluluk alanını, yani hayatta kalma mücadelesini aşmaktan geçer. İkisi de teknolojinin, makinelerin insanı bu angaryadan kurtarabileceğine inanıyordu. Böylece insan kendine vakit ayırabilecek, kendini gerçekleştirebileceği o gerçekten insani ya da Hegel'in deyişiyle tinsel ihtiyaçlarının peşinden gidebilecekti. Ve işte geldik bugüne, 2025'e. Onların rüyalarında bile göremeyecekleri bir teknolojiye sahibiz. Peki, onların başlattığı bu tartışma bugün bizim için ne ifade ediyor? O büyük hayalleri ne kadar gerçekleşti? Vaat şuydu, hatırlayın, teknoloji sayesinde zorunlu işlerden kurtulup daha yüce, daha insani amaçlara yönelecektik. Peki gerçekliğimiz ne? Sürekli bir kazanma ve tüketme baskısı. Bitmeyen, sürekli yenisi üretilen bir arzu döngüsü. Sanki teknoloji bize hizmet etmiyor da biz hepimiz o devasa ekonomik makineye hizmet ediyoruz gibi, değil mi? Kendi yarattığımız sistemin modern köleleri mi olduk yoksa? Ve bütün bu felsefi yolculuk bizi en sonunda bu tek ve çok rahatsız edici soruyla baş başa bırakıyor. Bugün bizim ihtiyaç dediğimiz şeyler bizi özgürleştiriyor mu? Yoksa farkında olmadan bizi modern kölelere mi dönüştürüyor? Peşinden koştuğumuz o ev, o araba, o terfi, o tatil. Bunlar gerçekten bizim ihtiyaçlarımız mı? Yoksa sistemin bize "senin ihtiyacın bu" diye fısıldadığı şeyler mi? İşte Hegel ve Marx'ın bize bıraktığı en büyük meydan okuma tam da bu sorunun içinde gizli.